Allah aşkına seni harekete geçmekten alıkoyan şu korkuyu bir at bir. Yazın plaja gitmiş, havuza gitmiş de hani ya üşürsem diye suya giremeyen bir çocuk vardı ya, onun gibi. Ne bu korku? Yazı iple çekmişsin, o kadar yol yapmışsın, plaja gelmişsin. Şimdi ya üşürsem diye sağa sola bakıyorsun. Zaten geleceksin, mayo şortu çekmişsin. Benim sana gel gel su çok güzel dememi mi bekliyorsun? Gerçekten bu ses senin üşümeni engelleyecek mi? 1 Haziran'da su serin ve üstelik ıslak olacak. Evet, ıslak. Saçma mı? Yo, gayet gerçek. Saçma olan şey senin bana hocam çalışıyorum ama ya kazanamazsam diye sorman. Saçma olan senin bana 2 ay kaldı ne yapayım diye sorman. Bu bana bir köpekcağızın hikayesini hatırlattı. Günlerce çölde susuz kalmış, aç kalmış bir köpekcağız. Nihayet bir göl bulmuş. Ama tam gelip suyu içecek, suda bir başka köpeği görüp kaçıyormuş. Ama susuz. Gidiyor göle, tam su içecek, eğiliyor, bakıyor yine o köpek. Korkuyor ve yine kaçıyor. Artık dayanamıyor, atıyor kendisini suya. Kana kana içiyor, serinliyor. Suda köpek falan yokmuş meğerse. Meğerse korktuğu şey kendi yansımasıymış. Kendimizle yüzleşmemiz lazım. Sen kendinle yüzleşmekten korktuğun için sınav yaklaştıkça çekincelerin artıyor. Çok çalışan da, az çalışan da, çalışmayan da bana yazıyor. Benden garanti bekliyor. Sınav konusunda videolarıma gelen yorumlara, mesajlara bakıyorum da bu endişeli mesajlar, endişeli yorumlar 3 kategoride incelenebilir. Çok çalışıyorum ama ya kazanamazsımcılar. Çalışıyorum, çalışmalarımı arttırırsam kazanır mıyımcılar. Çalışmadım, şimdi başlasam kazanır mıyımcılar. Hani derler ya, ne ekersen onu biçersin. Bence yanlış. Tamamen yanlış olmasa da eksik. Cümlenin hem gerçek hem mecaz anlamını biraz düşününce toprağa bir tohum attım, toprak bana bir tohumu verecek. Bir buğday tanesi geriye 16-20 taneli başak verecek. Bir fidan diktim. Meyvesiz, küçücük bir şey verecek bana 100 kilo elma. Hani ektiğimi biçecektim, daha çoğunu verdi değil mi? Bu işin metaforu, örneği. Mecaza gelelim. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi ben bugünlerde 5 saat konu öğrenmek için çalışıyorum. Sınava hazırlanıyorum. Az bildiğimi orta bildiğimi de çok yapmaya çalışıyorum. Bu ekim yapma kısmı, tamam mı? Ve 27 yaşıma geldiğimde bugün yaptığım bu çalışmaların yaşantımda neleri etkileyebileceğini hiç düşündün mü? Bugün testlerde her yanlışa boşuna bakıp konuyu anlamak için, doğru yanıtı bulmak için yırtınan kolayına kaçmayan arkadaşım. Sen biliyor musun bu tutumun Survivor izlemeyi değil de kitap okumaya tercihin iş hayatında mutluluğunu, kariyerini ne kadar etkileyecek? He? Aman ha, sınav sonucun iyi olacak diye değil, sen çalışmaya, emek vermeye inandığın için geleceğin içine sinecek bir gelecek olacak. Bazen sana çok kızıyorum. Üzgünüm ama çok sinirleniyorum. Çünkü seni sana anlatamıyorum. Sana ulaşmak için, senin yanına gelmek için bak 41 yaşımda şu kanalı açtım. Senin ne kadar değerli, senin nasıl özel olduğunu, senin emek verilmeye değer bir insan olduğunu anlatmak için çabalıyorum. Sen bunu anla ya da anlama, ben buna devam edeceğim. Sen o ekilen fidansın, çekirdeksin. Sende müthiş bir potansiyel var. Üstelik sen sadece kendi başının içerisine bakacak biri değilsin. Sen bu hayata değer katacak insansın. Ha, ekersin ama biçemezsin de. Bu da var hayatta. Bir fırtına kopar, bir sel gelir, emeğin ziyan olur. Doğru. Bu da bir ihtimal. Ama bu felaketin gerçekleşmesinden korktuğun için çaba göstermekten vazgeçmek nasıl bir enayilik olur? Düşünsene. Esas felaket hiçbir şey yapmamaktır. Esas felaket insanın sonunu getiren şey tembelliktir, atalettir. Hocam derslerim zayıf, 250 alıyorum, 300 puan alıyorum. Sizce ders çalışmalı mıyım de bana soruyorsun. İçindeki tembel ya da senin o korkak yanın benden ne duymak istiyor biliyor musun? Benim sana sen çalışmaya, boşuna yorma kendini. Bunu sana demeyeceğim. Bunu sana diyeceklerin de kalıplarına tüküreyim. Bir piyangodan bahsetmiyoruz. Bu hayat zaten büyük ikramiye. Ve farkında değilsen hala genç bir insan olduğun içindir. Sen zengin bir insansın. Belki ayakkabın, belki telefonun istediğin marka değil ama sen o sahip olabileceğin şeylerden çok daha değerlisin. Bunu bil. Ve hayatın bir şans oyunu olduğunu söyleyen, senin hayat enerjini bir amaca, bir tutkuya yönlendirmene engel olan kimseleri görmezden gel. Belki bugüne kadar kendi hayatında en önemli etkiye yine senin sahip olduğunu farkında değildin. Belki bu yüzden çok geç kalmış olduğunu düşünüyorsun. Eğer aklına geçen buysa hatalı düşünmektesin. Sevgili arkadaşım, bu videoyu telefonundan izliyorsan yukarıda, bilgisayardan izliyorsan aşağıda. Saate bak ya da herhangi bir saate bak. Saate ne zaman bakarsan bak sana hep
şimdiyi gösterir. Benim saatim nerede ya? Doğru zaman şimdidir. Ne dün ne de yarın. Gerçek olan tek bir zaman var, şimdi. Başlamak için tam zamanı şimdi. Devam etmek için doğru zaman yine şimdi. Yarın bir şeylerin değişmesini mi istiyorsun? Şimdi senin başlatacağın vakittir. Yarın keşke demek istemiyorsan doğru zaman yine şimdi. Sınav sonuçlarından memnun değilsen, puanlarını yükseltmek istiyorsan yapman gereken şimdi harekete geçmek. Hatta bırak sınavda çıkacak soruları, sana hep sorulan o büyüyünce ne olacaksın, ne yapacaksın sorusuna verdiğin yanıt neyse o hayali gerçekleştirmek için de doğru zaman şimdi. Okulların kontenjanı var. Gitmeyi istediğin okulun bir kapasitesi var. Alacağın puan senin oraya yerleşip yerleşemeyeceğini belirliyor. Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Ancak ne benim ne senin ne de arkadaşların bu durumu değiştiremez. Buna gücümüz şimdilik yetmiyor. Bu konuda şu an ne kadar etkimiz var? Maalesef yok. Ama ben diyorum ki eğitim sistemi değil ama senin beni izleyen gençlerin düşünce sistemini değiştirebilirim. Onların okumasını, gelecek hayali kurmasını, hedefler belirlemesini, her şeye rağmen iyi ve doğru insanlar olmalarına, hem kendilerine hem topluma yararlı insanlar olmalarına yardımcı olabilirim. Yani benim bir etki alanım var. Yani senin de bir etki alanın var. Sabahtan akşama kadar sınav sistemine, eğitim sistemine giydirip durabiliriz ama bu bir şey değiştirmeyecek. Aynı enerjiyi kendi içimize yöneltirsek, kendi işimize yöneltirsek bir şeyler değişir. Senin de bir etkin var. Sen de kendi öyküne bir etki yapabilirsin. Dersin ki kendine ben her şeyi öğrenebilirim. Ben de kendi yaşam amacımı bulabilirim ve başlarsın o amaç için çalışmaya, okumaya, araştırmaya. Benim çalışmak dediğim sadece ders çalışmak değil. Bu hayata emek vermekten bahsediyorum. Bu videoyu izlediğine göre senin imkanların var. Her dersin, her konusu için kaynakların var. Okulun var, öğretmenlerin var, her konuyu anlatan videolar var. Seninle aynı yolda yürüyen, benzer hayalleri kuran arkadaşların da var. Haydi işe koyul. Senin her soruna buradan yanıt veremem. Her şeyi bilen birisi değilim. Üzgünüm, ben senin kahramanın olamam. Çünkü bu öykünün kahramanı sensin. Senin düşlerini gerçek yapacak peri değilim. Üstelik kel bıyıklı hiç olmaz. O düşleri gerçek yapacak sihir senin ellerinde. Bu kadar şey anlattım ama yine de soracaksın. Hangi dersi, hangi konuyu, hangi yöntemle çalışayım diye, değil mi? Peki, benim sana önerim önce iyi olduğun ders hangisiyse o konularda çok iyi olmaya çalış. Bu senin için kolay. İyi olanı çok iyi yapınca diğer zayıf konuları da mükemmel değil belki ama iyi hale getirecek kadar motivasyonu bulacaksın kendinde. Güç bulacaksın kendinde. Zaman azalıyor, üzerindeki baskı artıyor diyorsan bu baskıyı azaltmanın yolu öğrenmek. Konu eksiğini tamamlamak. Öğrendiklerin üzerine biraz daha koymak. Her şeyin 4 dörtlük olmasını bekleme. Bil ki 3 dörtlük 2 dörtlükten, 2 dörtlük de 1 dörtlükten iyidir. Büyük bir insanın sözüyle bitireceğim. Bunu bir kenara yaz. Hatta aklının tam ortasına yaz. Diyor ki yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Servet, bolluk ve mutluluk yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. Evet, senin olabileceğinin en iyisi olmak için çalışacağına inanıyorum. Sen de inan.